Herkese merhaba. Artık verdiğim sözleri yerine getirmeye başlıyorum. Bugünkü besteci konuğum canım annemin en sevdiği besteci olan Beethoven. Şimdi böyle deyince annem sabah akşam Beethoven dinliyor gibi oldu ama değil tabii ki. Kanalı açtığımdan beri ne zaman Beethoven'ı anlatacaksın diye soruyordu. İşte o gün bugün. Hadi başlayalım. Önce isim telaffuzuyla başlayalım. Bestecimizin tam ismi Ludwig van Beethoven. Beethoven Almanya'nın Bonn şehrinde doğduğu için haliyle isim Almanca. Ve Almanca'da B harfini F şeklinde söylüyoruz. İsmin diğer kısımları kolay zaten. Dolayısıyla telaffuz birden havalı hale gelerek Ludwig van Beethoven oluyor. Evet, gelelim Beethoven'ın eserlerine. Beethoven'ı en çok nerelerden tanıyoruz? İşte bir numara. Moonlight Sonata. Hatta bu eserin hikayesini anlatmıştım. Şuradan ulaşabilirsiniz. Ve işte 2 numara. Bu da 5. senfoni. Bunlar Beethoven'ın en çok bilinen eserleri. Tabii ki Beethoven'ı bu eserlerle sınırlamak hakaret olur. O yüzden diğer eserlerde videomuz bitene kadar bize eşlik edecek. Birçok sanatçıda olduğu gibi Beethoven'ın da eserlerini daha iyi anlamak için yaşamını bilmek gerek. O yüzden şimdi biraz Beethoven'ın hayatından bahsedelim. Beethoven 17 Aralık 1770'te Almanya'nın Bonn şehrinde doğar. Yine müzisyen bir ailede büyüyen besteciyle birlikteyiz. Dedesi ve babası müzisyen olan Beethoven şanssız bir çocukluk geçirir. Bunun sebebi ise ailede çeşitli sağlık sorunlarının olması, 7 kardeşinden yalnızca ikisinin hayatta kalabilmesi ve babasının alkolik olmasıdır. Beethoven'ın üstün müzik yeteneğini erken yaşlarda fark eden babası ona ilk müzik derslerini vererek onu ikinci bir Mozart gibi yetiştirmek ister. Alkol probleminin de etkisiyle küçük Beethoven'ı daha 4-5 yaşlarındayken döverek ve odaya kapatarak saatlerce piyano çalmaya zorlar. Tabii bu zorlu eğitim süreci Beethoven'ın kişiliğini de etkiler. Yapılan araştırmalarda içe kapanık, çok az konuşan ve hiç arkadaşı olmayan bir çocukluk geçirdiği bilgisine ulaşılır. Ve ileriki dönemlerde Beethoven'ın müziğinde çocukluk yıllarının izleri görülür. Beethoven tüm olumsuz koşullara rağmen kısa sürede piyano çalışını ilerletir ve 8 yaşında ilk konserini verir. 10 yaşına geldiğinde babası onun daha ciddi bir eğitim alması gerektiğini düşünerek Bonn'un en ünlü müzisyeniyle çalışmasını sağlar. Bu Beethoven için eğitiminde bir dönüm noktasıdır. 11 yaşına geldiğinde ise saray orkestrasına kabul edilir. Beethoven 17 yaşına geldiğinde iyi bir besteci olmak hayaliyle Mozart'la çalışmak için Viyana'ya gider. Biliyorsunuz ki daha önce bahsetmiştik, Viyana'nın klasik müzik tarihinde önemli bir yeri vardır. Neden? Çünkü tüm ünlü müzik camiası buradadır. Neyse, genç Beethoven'ın Mozart'la görüşüp görüşmediği hakkında kesin bir bilgi olmasa da Mozart'ın onu dinlediği ve şu sözleri söylediği rivayet edilir. Bu çocuğa dikkat edin. Bir gün bütün dünya onu konuşacak. Viyana'ya geldikten 2 hafta sonra annesinin hastalandığını öğrenen Beethoven memleketine dönmek zorunda kalır. Dönüşünden kısa bir süre sonra da annesi vefat eder. Annesinin ölümünden sonra babasının alkol problemi daha da artar. Evin ve kardeşlerinin tüm sorumluluğu Beethoven'ın üzerine yüklenince Beethoven bunalıma girer. 5 yıl Bonn'da kaldıktan sonra 22 yaşındayken bu durumdan kurtulmak ve kendini müziğe verebilmek adına tekrar Viyana'ya gidip oraya yerleşme kararı alır. Beethoven artık Viyana'da. Viyana'ya gelişinin sebeplerinden biri ise Mozart'ın yakın arkadaşı olan ünlü besteci Haydn'la çalışmaktır. Kısa sürede yeteneğiyle Haydn'ın da dikkatini çeken Beethoven artık iyi bir piyanist olarak adını duyurmaya başlamıştır. Fakat bir süre sonra Haydn, Beethoven'ın yenilikçi fikirlerini kabul etmeyince Beethoven derslere son vermiş ve çalışmalarına Salieri ile birlikte devam etmeye karar vermiştir.
Salieri'yi hatırlarsınız. Yine klasik dönem bestecisi. Mozart videomda bahsetmiştim. Hani şu Mozart'ı öldürdü diye dedikodu çıkarmışlardı. Neyse, konumuz bu değil. Sonra o yıllarda Viyanalı soylular Beethoven'ı yeni Mozart olarak görmüşler ve ona büyük maddi destekte bulunmuşlardır. Böylelikle Beethoven Viyana'da tanınan saygın bir piyanist konumuna gelmiştir. Beethoven başka şehirlerde de konserler vererek kendini ve sanatını daha fazla kişiye ulaştırmıştır. Tabii ilk etapta bu tanınmışlık bestecilik kimliğiyle değil, piyanist olarak olmuştur. Hatta Viyana'daki ilk yıllarında Beethoven iyi bir piyanist ama kötü bir besteci olarak anılır. Her şey güzel giderken birden Beethoven'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek bir şey olur. Beethoven 20'li yaşlarının sonunda yavaş yavaş duyma yetisini kaybetmeye başladığını fark eder. İlk zamanlar bunu herkesten saklar ve bu durumun anlaşılmaması için hiçbir sosyal etkinliğe katılmaz. Bir müzisyenin başına gelebilecek en kötü şey olan sağırlık sebebiyle çektiği zorluklar katlanılmaz hale gelir. Beethoven bu dönemde hayatına ve kaderine lanet eden bir karaktere bürünür. 32 yaşındayken işitme duyusunu iyice yitirmeye başlayan ve bundan kurtulamayacağını anlayan Beethoven ağır bir bunalıma girer. Ve o yıllarda arkadaşlarına yazdığı mektuplarında intihar etmeyi düşündüğünü sıklıkla dile getirir. Hatta bunun üzerine yaşamına son verme düşüncesiyle kardeşlerine hitaben Heiligenstadt vasiyetnamesini yazar. Fakat sonrasında Beethoven, bestelemem gereken tüm yapıtları ortaya çıkarmadan bu dünyadan çekip gitmek yok der ve yeniden savaşa koyulur. Beethoven 47 yaşında tamamen sağır olur. Oldukça zor bir dönem geçirmesine rağmen birçok önemli eserini bu dönemden sonra besteler. Sağırlığının getirdiği üzüntü, karamsarlık, öfke besteciliğine de yansır. Ve gün geçtikçe eserleri insanlar tarafından anlaşılmamaya başlar. Beethoven bu duruma rağmen güçlü karakterinden ve inatçı yapısından dolayı kendini müziğe daha da bağlar ve üretmekten asla vazgeçmez. Daima müziğin peşinden gitmenin ona şifalı geleceğine inanır. Peki Beethoven hangi döneme ait bir besteci? Evet, geliyoruz bu soruyla Beethoven'ın en önemli özelliğine. Beethoven, klasik müzik alanında yeni bir dönem açmıştır. Nasıl yani? Beethoven, klasik dönem sınırları içerisinde müziğe başlar. Ama sonrasında yapıtlarıyla romantik dönemi başlatır. Eserlerine kendi iç dünyasını ve duygularını yoğun bir biçimde aktarması, duyguların ön planda olmadığı klasik dönemin kapılarını kapatıp romantik dönemin kapılarını açar. Kimi tarihçiler Beethoven'ı klasik döneme, kimi ise romantik dönemin başlangıcına koysa da Beethoven her iki dönem arasında bir köprü oluşturur. Şimdi de biraz aşk meşk olaylarına gelelim. Gördüğünüz gibi Beethoven'ın hayatında hiçbir şey yolunda gitmediği gibi aşk hayatında da kader yüzüne gülmez. Bunun sebebi Beethoven'ın genellikle ilgi ve dikkatini sosyal statü bakımından onun üzerinde olan ulaşılmaz kadınlara yoğunlaştırmasıdır. Beethoven'ın ölümünden sonra ölümsüz sevgili için yazılan bazı mektuplar bulunur. Uzun süre ölümsüz sevgilinin kim olduğuna yönelik araştırmalar yapılır fakat bu kişi tam olarak netleşmez. Evet, sonlara yaklaşıyoruz. Buse artık Beethoven hakkında iyi bir şeyler söyle, ağzından güzel bir şey çıksın diyorsunuz. Keşke, inanın ben de çok isterdim ama yine dramatik bir olay anlatıp videomu bitireceğim. Gelelim son dramatik olaya. 1815 yılında Beethoven'ın kardeşi Kaspar Karl ölür ve vasiyetinde 9 yaşındaki çocuğunun velisi olarak eşi Johanna ve Beethoven'ı gösterir. Beethoven küçük çocuğu annesinden uzak tutmaya çalışır. Bunun sebebi ise annesi Johanna'yı karaktersiz ve ahlaksız bulmasıdır. 5 yıl boyunca çocuğun vesayeti için savaşırlar ve bu savaşı Beethoven kazanır. Ama yeğeni amcasıyla sürdürdüğü bu hayattan pek memnun değildir.
Amcasının niyeti iyi olmasına rağmen ona bir sert, bir yumuşak davranması çocuğun psikolojisini bozar. Bir ara evden kaçar, 1826 yılında da intihara kalkışır ama başaramaz. İyileşince Beethoven'ın ondan uzak durmasını ister, hatta polislere Beethoven'ın ona eziyet ettiğini anlatır. Bu olay Beethoven'ın çok ağrına gider ve Beethoven için yeni bir bunalım yaratır. 1825 yılında karaciğer rahatsızlığı çekmeye başlayan Beethoven, son olayların da etkisiyle artık hastalıklarıyla baş edemez hale gelir ve 26 Mart 1827'de yani 57 yaşındayken siroz hastalığı sebebiyle Viyana'da hayata veda eder. Dünyaca tanınan bestecinin cenazesi inanılmaz kalabalık olur. 30 binin üzerinde insan katılır ve Viyana Merkez Mezarlığı'na defnedilir. Evet, artık bitiriyoruz. Beethoven'ın sanatında hep bir arayış içinde olması, yeniyi ortaya koyma çabası müzikte resmen bir çağ kapatıp duygu dolu yeni bir çağ açmıştır. Ve şanslıyız ki Beethoven ne yaşarsa yaşasın sanatından ödün vermeyen savaşçı karakteri bizi onun muhteşem eserleriyle tanıştırdı. Artık Beethoven'ın hayatını bildiğimize göre eserlerini daha anlamlı bir şekilde dinleyebiliriz. Sevgiyle ve müzikle kalın. Hoşça kalın.